Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay tığ işi üçgen şal modelinin tüm yapım aşamalarını adım adım anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Şalımız çok kolay, fıstıklardan ve örümceklerden oluşmakta. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Ben küçük bir numune olarak hazırladım sizlere. Baştan sona tüm detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videomda sizler için şalımızın desenini anlatacağım. Nasıl artırma yapılması gerektiğini. Bir sonraki videomda ise sizlere yine kenar uygulamasını detaylarıyla baştan sona anlatacağım. Kenar yapımını yine videomun sağ üst köşesine link olarak eklerim. Videomun sonuna da eklerim arkadaşlar. Oradan da bularak kenarını da yapmak isterseniz bu şekilde örümcekli bir kenar yapabilirsiniz. Yine ana sayfamda oynatma listemden şal modelleri diye bakarsanız bu tür üçgen şal modellerimi, yine farklı kenar, püskül uygulamalarımı da görebilirsiniz. Hemen ben ipim hakkında bilgi vermek istiyorum. Angora tarzı bir ip kullandım. Şal ipi şöyle göstereyim. Markasını da göstereceğim. Dilediğiniz markaların angora ipleriyle de yapabilir ya da farklı iplerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle tığ numaramı da göstereyim. 2 milim bir tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz kolay üçgen şal modelinin tüm detaylarıyla videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ben anlatımı koton bir iplik üzerinden anlatacağım. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi dilerseniz hemen Bismillah diyelim ve başlayalım. Evet. İpimizi kapattıktan sonra 8 tane zincir yapalım. Ve ilk baştaki zincire batarak küçük bir yuvarlak yapalım. İki ucunu birleştirdim. Şimdi burada 3 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Önce 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Üzerine bir kere daha doladım ve yanına tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 tane zincir, üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şöyle. Şimdi burada bir zincir yapıyorum ve ipimi uzatıyorum. Örümcek yapacağız. Daha önce yapmayan, bilmeyen arkadaşlarım için detaylı göstereceğim. Sonrakileri daha hızlı yapacağım. Videomuz fazla uzamasın diye. İpimi bir miktar uzatıyorum. Ve burada ilk başlangıçtaki iki örümceğimi küçük yapacağım. İpimi buradan tutuyorum. Sıkı bir şekilde tutuyorum. Tığımın içinden, tığımı böyle buradaki ilmeğimin içinden ipi çıkarttım. Bakın şöyle, şurada bir boşluk oluştu. Yine tığımı buradan geçirip ilmeği buradan çıkartıyorum. Şu an tığımda 2 tane ilmeğim var ve bir zincir yaptım. Burayı kilitledim. Uzattım. Bir tane daha örümcek yapacağım. Uç uca 2 tane. Şimdi bu boşluğun içerisine üzerine bir kere dolayıp yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 2 zincir, yine 3 tane ikili trabzan. İlk sıramızı kurduk. Desenimiz 2 sıradan oluşuyor. Bu bizim birinci sıramız. Yani örümceklerle karşıya geçtiğimiz. Bir sonraki sırada fıstık yapacağız. O şekilde 2 sırayı hep sürekli tekrar edeceğiz aslında. Şimdi devam edelim. 4 zincir ve döndürdüm. Kenarlar aynı devam edecek. O yüzden kenarları da hızlı olarak anlatacağım. Sağ kenarı yapalım. Boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir,
Yine boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Sağ kenarım hazır. Şimdi bir zincir ipimi uzatıyorum. Burada bir tane örümcek yapacağız. Ve bu iki tane örümceğin orta noktasındaki sık iğneye bir tane fıstık yapacağız. İpimi bir kere doladım. Bu ortadaki sık iğneye batıyorum. Bakın buraya battım. İpimi uzatıyorum. 1. Üzerine aldım. 2. Toplamda 5 kere saracağım. Bu şekilde sardım. Şimdi hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir zincir. İpimi tekrar uzattım. Bir örümcek. Şimdi bu boşluğa sol kenarı yapacağız. Üzerine alıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. İkinci sıramız bitti. Desenimizin ilk kurulumu gerçekleşti arkadaşlar. Bu şekilde başladık. Ben şimdi koton iplikle yaptım. Sizler ince iplikle yaptığınızda burası daha muntazam duracak. Daha küçük burada örümceklerimizi yapalım. Koton iplik birazcık kalın olduğu için bu şekilde. Şimdi birinci sırayı tekrar edeceğiz. Sonra ikinci sırayı. Yani birinci sırada örümcekli, ikinci sırada fıstıklı olacak. Devam edelim. Dönüşlerde 4 zincir. Sağ kenarı yapalım. Bir zincir. Şimdi uç uca 2 tane örümcek. Ve buradaki fıstığımın tam tepe noktasına, şu kısma bakın, şöyle üstünde ilmeği var. Buraya sık iğne. Yine 2 örümcek. Şimdi sol kenar. Burada bir tane olan kısmı ikiye artırdım. Ne yaptım? Bir iki tane fıstık yuvası oluşturdum. Yani artırma yapmış oldum. Devam edelim. 4 zincir döndürdüm. Sağ kenar. Şimdi bir zincir, bir örümcek ve buradaki iki tane örümceğin ortasındaki sık iğneye batarak üstüne sardım. 5 kere sardığım fıstığımı yapacağım. Yine ipimi uzatıyorum. Bir örümcek.
Bu orta noktadaki örümceğin birleşim yerine, bakın şu boşluğa sık iğne, devam edelim. Şimdi burada bir örümcek üzerine aldım. Şimdi buraya bir fıstık. Yine bir örümcek. Şimdi sol kenar. Evet, şöyle hemen tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ikiye artırdık. Birken iki tane fıstığımız oldu. Desenimiz 2 sıraydı. Bir sırada örümcek sırası, ikinci sırada fıstık sırası. Şimdi kendini tekrar edecek. Biz örümcek sırasıyla devam ederken 3 tane yuva oluşturacağız. Hemen başlayalım. Sağ kenarı yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Videomu kapatmadan devam ettirdim. Sıraları görmek isteyen arkadaşlarımız öyle rica etmişlerdi. Şimdi aynı yerleri hızlı anlatacağım ki fazla uzamasın. Ne yaptık? Buradaki kenara başlayalım. Şimdi bir zincir yapıyoruz başlangıçta. Uç uca 2 tane örümcek yapıyorum. İlk fıstığımın tepesine sık iğne, şuraya, fıstığın tam üstüne şuraya sık iğnemi yaptım. Yine burada 2 tane örümcek yapıyorum. Şimdi diğer fıstığın tepesine ilerleyeceğim. Şöyle. Şimdi yine 2 tane örümcek ve sol köşe. Sol kenarımızda yapalım. Evet, geçişimizi yaptık. Birinci sıramızı oluşturduk. 2 sıranın tekrarı olan. Şimdi bir sonraki sırada da 1, 2, 3 taneyi artıracağız. Ben şimdi bu kenarı tamamlayıp öbür kenarın başında yapayım arkadaşlar. Evet, ben burayı tamamladım. Dönderdim ve bu sırayı da tamamladım. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada da 3 tane fıstık yapacağımız sıraya geldik. Hemen başlayalım. Burada fıstık yaparken önce bir zincir, bir örümcekle başlıyoruz her sırada. Üzerine alıyorum ve 2 tane örümceğimin orta kısmındaki sık iğneye batarak fıstığımı yapıyorum. Yine bir fıstık, pardon, bir örümcek. Şu ara noktaya yine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek,
sık iğne, bir örümcek, bir fıstık. Tekrar bir örümcek, üzerine aldım, sol kenarı yapıyorum. Evet, artırmayı da anlatmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki sırada örümceklerle ilerleyeceğiz. İkili örümceklerle. Bir sonraki sırada 4 tane fıstığa artıracağız. Yani 1 iken 2, 3, şimdi 4'e çıkacak. Ben aşamalarını yaparak sadece göstereceğim sizlere. Mantık aynı zaten. Şaşıran arkadaşlarım geri alarak iki örümcekle geçtiğimiz sırayı, sonra fıstık sırasını, aşamalarını takip edebilirler. Bir de bitirirken en sonki zincir sırasını da anlatacağım. Şimdi bir sırayı daha tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, ben burada 4 tane fıstığı artırdım. 2 sıranın tekrarını uyguladım. Bir sırada örümceklerle, iki örümceklerle ilerledim. Diğerinde ise fıstıklarla devam ettim. Şimdi sizlere bitirirken bu son sırada yapmış olduğum bitirme işlemini anlatacağım. Şöyle hemen göstereyim. Bakın, burada bitirme sırasında zincirle bitirdim. Buradaki uzunluğu nasıl belirleyeceksiniz? Genellikle şallar arkadaşlar 160 santim civarı yapılmakta. Ama tabi dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Yani bu uzun kenarını 160 santime gelene kadar devam edebilirsiniz. Kenarlar da dahil. Tabi dileyenler bunu üzerlerinde deneyecekler. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirler. Ya da şalınızın kenarını daha sırasını büyüterek yine bu mesafeyi de büyütebilirsiniz her iki kenardan. Tercih size kalmış. 160 santim civarı uygundur. Şimdi hemen şu zincir kısmını anlatalım. Artık istediğim boyuta geldi. Bitiriyorum. Nasıl yapıyorum? Hemen onunla devam edeceğim. Döndürdüm. Burada sağ kenarımı yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz biz iki fıstıkla ilerliyorduk bu sırada normalde. Şimdi iki fıstıkla ilerlemeyeceğim. Zincirle ilerleyeceğim. Şöyle 6 tane zincir yapacağım. Burası sizin el ayarınıza kalmış. Daha az da yapabilir, daha fazla da zincir yapabilirsiniz. Böyle mesafeye göre uygun zincir sayınızı belirleyin. Diğer fıstığın tepesine. Ve diğer fıstığın tepesine sona kadar devam edeceğiz. Bu şekilde de sıramızı tamamlayacağız. Sonda yine sol kenarımızda yaparız. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kenar uygulamasını yine videomun sonundaki linke ekleyeceğim. Açıklamalarda olacak, yorumlara sabitlerim. O şekilde de ulaşabilirsiniz. Yine kanalımdaki oynatma listelerimden şal modellerine de bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hemen büyük modelimize tekrar bakarak videomuzu sonlandıralım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.